Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz beri modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Berimize şöyle bir bakacak olursak, tepe orta noktasından başlıyoruz. Trabzanlarla birlikte artırmalar yaparak ilerliyoruz. Artırmalarımız bittiğinde, yani istediğimiz ölçüye ulaştığımızda bu kafes görünümlü, bakın, kafes ve üçlü öbeklerden oluşan örneğimizi uyguluyoruz. Dip kısmında da böyle bir fırfır detayımız var. Buraya bir fiyonkla hareketlendirdim. Siz isterseniz bu fiyonku kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayın, sade olarak da kullanabilirsiniz. Daha sonra tam bu fırfır detayının üst kısmında bir bağcık oluşturdum ve uçlarını da şöyle küçük yoncalar, papatyalar yaptım arkadaşlar. Beremiz 3-4 yaş için uygundur. Ölçülerim tam orta noktasından şu fırfır olan kısma kadar 17 santim. Fırfır kısmımızda 4 santim. Bu şekilde ölçülerimiz. Kullanmış olduğum malzemem bambu içerikli bir ip kullandım. Yazlık olduğu için özellikle bu ipi kullandım. Ve ince bir iptir. Şöyle göstereyim, bakın. Oldukça ince bir ip. Tam yazlık, çocuklarınızı terletmeyecek bir iplik. Başka hangi iplik kullanabilirim? Benim kullandığım ip şu anda üretilmiyor. Benim elimde vardı. Onu kullandım arkadaşlar. Koton iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Koton iplerle yazın kullanacaksa. Ama hani istediğiniz, elinizde başka bebe yünleri varsa, koton ipiniz yoksa, elinizde başka yünlü ipleriniz varsa bütün bebe yünleriyle de olur arkadaşlar. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İpim yarımdan birazcık daha fazla kullandım arkadaşlar. Özellikle bu fırfır detayı daha fazla ip yedi. Şimdi şöyle tığımda 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. İpim ince olduğu için siz kendi ipinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Ben bu bere için daha önce şöyle de bir büstiyer yapmıştım. Bakın, tam takım olarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Ve yine buna bir tane de şort yapmıştım arkadaşlar. Yine bu şekilde. Bunu böyle, bunların videoları da yine mevcut. Açıklama kısmında bunların linkine de ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi isterseniz berimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Daha fazla video gelebilmesi için beğeni ve yorumlar çok önemli arkadaşlar. Evet, şimdi hepinize kolay gelsin. Berimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle bir tane sihirli halka çekerek başlıyorum arkadaşlar. Şöyle yapamadım ipim. Şöyle parmağıma doluyorum. Sonrasında tığımı alıyorum. Burada sihirli halka yapamayan arkadaşlarımız zincir çekerek de yapabilirler. Evet, şimdi bunun içerisine 2-3 tane zincir çektim. 13 tane trabzan yapıyorum zincirimle birlikte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane trabzanımızı yaptık. İçerisine ipimi de çektim, iyice sıkıştırdım orayı. Ve ilk başlangıçtaki çekmiş olduğumuz bu zincirimizin tepe noktası ile birlikte şu kısımla, tepe noktası dediğim şurası arkadaşlar, burayla birleşimimizi sağlıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına bakın. Hemen dip kısmına 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Yandaki trabzanımızı yine şu kısmına bakın. Şuraya 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Yanındakine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Her bir trabzanımıza ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 1
2 1 2 sırayla her bir trabzanımızın tepesine ikişer tane trabzan yapıyorum. Ve sadece bu sıra için üst sıralarda bu yapacağım işlemi yapmıyorum. Şu başta çekmiş olduğumuz zincirimizin dip kısmına şuraya bir tane trabzan yapıyorum ve sadece bunu bu sırada yapıyorum. Ve zincirimizin üst kısmıyla şu kısmıyla birleşimimizi sağlıyoruz. Kaç trabzanım oldu? Şuradaki zincirimi de sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın burada V şeklinde altta aynı yere 2 tane battıklarımız bu şekilde V şeklinde gözüküyor. Bu V'lere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Boşluk yani araya V olmayan araya bir tane trabzan yapıyorum. Yine bakın V şeklinde buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Yine V'deyim. 2 tane trabzan yapıyorum. V'lere beremiz boyunca hep ikişer tane trabzan yapacağız. Aralara da birer tane arkadaşlar. Bakın. Aradaydı. Bu V'ye 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 boşluk bir tane trabzan. Yine V'ye geldim. 2 tane trabzan. Boşluktayım. Bir trabzan. Ve 2 trabzan. Boşluk bir trabzan. Ve 2 trabzan. Boşluk bir trabzan. V'ye 2 trabzan. Aynı yere. 1 2. Evet, sıra sonuna kadar V'leri 2 trabzan, aralara birer tane olacak şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet. Bakın burada zincirimin dibine batmıyorum. Sadece ikinci sırada yaptım bunu. Şimdi şuradaki ilk çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimizin şu tepe noktasıyla birleşimimizi sağlıyoruz bu şekilde kaydırma olarak. Evet. Üçüncü sıramızda hazırladık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum yine. Dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Başlarken dip kısmına mutlaka trabzanımı yapıyorum. Yanındakine bakıyorum, boşluk V değil. Oraya da bir tane yine yapıyorum. 2 tane trabzanım oldu zincirimi saymadan. Şimdi bakın V'ye geldim. V'nin içerisine 2 tane trabzan yapacağım. V mi yanındaki? Değil. O zaman bir trabzan yapıyorum. Yanındakine bakıyorum. Yine V değil. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakıyorum V, 2 tane trabzan yapıyorum. V'lerin 2 V arasında yan yana 2 tane trabzanımız olmuş oldu arkadaşlar. Ve tekrar şimdi bakıyorum. Yanındaki V mi boşluk? Hayır. Hemen trabzanımı yapıyorum. Onun yanındaki de yine boşluk. Bir tane trabzan yapıyorum. Buradaki V 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluk bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki yine boşluk bir tane trabzan yapıyorum. V'ye 2 tane trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, beremiz boyunca
boşluklara birer tane, aralara, V'lerin içerisine ikişer tane olacak şekilde tamamlayacağız. Şimdi böyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna bir tane trabzan yapıyorum. Ve buradaki zincirle birlikte birleşimimizi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya bir, yanındakine bir tane trabzan 2 ve yanındakine de bir tane trabzan 3. Bakın V'ye geldim. V'ye de 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. V'nin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine bir tane trabzan, yanındakine bir tane trabzan ve yine bakın boşlukta bir tane trabzan. V'ye geldik. V'nin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın 2 3 ve V'ye geldim. V'nin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın V'ler arasında bu sırada şu V göstereyim bakın. Yani aynı yere 2 tane batmış olduğumuz noktaya ben V diyorum arkadaşlar. Aralarda da birer tane yan yana 3 tane trabzan var. Şu anda 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradayız. 5. sırada 2 V'lerin arasında 3'er tane trabzan var. Şimdi ne kadar öreceğim bunu? Büyüklüğünü bu şekilde artıra gideceğim. Bir üst sırada 2 V'nin arasında 4 tane trabzan olmuş olacak. Bir sonraki sırada 5 tane olmuş olacak. O şekilde ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle iki tarafını ölçeceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan buraya kadar ölçeceğiz. Ve istediğimiz uzunluğa geldiğinde tamamlanmış olacak. Şimdi ben de yapayım. Sizler de yapın. Birazdan burada olacağız. Beremin artırma kısmını tamamladım. Şimdi şöyle ölçelim arkadaşlar. Kaç santim olmuş? Ölçüyorum. 14,5 santim olmuş. Benim için yeterli bir ölçü. En son bakalım artırma yerlerimizin, iki artırma yerin arasında kaç tane trabzan yaparak ilerlemişim. Şu bir artırma yerimiz. 2, 4, 6 ve 7 tane. 7 tane iki artırma yerin arasında 7 tane tekli trabzanımız var. O şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi bir sıra hiç artırma yapmadan öreceğim. Şöyle bir iki zincirimi çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bu sırada hiç artırma yapmadan bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Trabzan olarak her birini hiç artırma yapmadan örelim. Bu bizim beremizin birazcık toplanmasını sağlayacak. Yani bere şeklini almasını sağlayacak. Sonrasında da örneğimizi uygulamaya geçeceğiz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar trabzan yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda burada çekmiş olduğumuz zincirimizle birlikte birleştiriyoruz. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Zincirimi de sayarak dibine hemen trabzanımı yapıyorum. 2, yanına bir tane daha yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım yan yana. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye yine trabzan yapıyorum. Yanına bir tane trabzan. Yanına tekrar bir tane trabzan. Yan yana 3 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Yanına trabzan yapıyorum. 1. Yanındakine tekrar trabzan yapıyorum. 2. Ve yine yanındakine trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana trabzanımızı oluşturduk. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinciye trabzan. Yanındakine trabzan ve yanındakine yine trabzan. Yani ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bir zincir, bir tane atlıyorum. Yanındakine trabzan.
3 tane yan yana trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yine 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir, bir tane atlıyorum. 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi sona geldik. Sonda şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın uymadı. 1 2 3 tane kalıp o şekilde birleştirme yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Hemen uyguluyorum. Yani sökmektense bu şekilde yapacağım. Şimdi aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde orayı da beremize uygulamış olduk. Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şu birleştirdiğimiz boşluk, şu kısım, buraya döndürüyorum bu boşluğa. Trabzan yapıyorum. 2 zincirimde 2 tane trabzanım olmuş oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. Bir zincir. İpimi doluyorum. Geçiyorum sıradaki boşluğa. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir ve geliyoruz buraya. 1 2 3 bir zincir, buradaki boşluğa 1 2 3 bir zincir, bu boşluğa geliyorum. 1 2 3 yine bir zincir, boşluğa 3 trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda şuradaki 3 tane zincirimizle yine birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektik ve birleştirdik. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın şuradaki boşluğa geri dönüyorum. Ve burada zincirim dahil 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, bir zincir, yine boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, zaten bere şeklinde almaya başladı. Şimdi kaç sıra öreceğim? Yaklaşık bakın şöyle katladığımda tam tepe noktasından şuradan şöyle koyacağım. Kaç santim? 19 santim gibi bir yüksekliğim olacak. 18 veya 19 santim gibi. Bitirdiğimde zaten sizlerle paylaşırım onu. O kadar öreceğim. Aynı şekilde öreceğim. Hep bu örneği uygulayacağız arkadaşlar. Yapalım. Kaç sıra ve kaç santim yaptığımı yine sizlerle paylaşacağım. O kısma kadar gelelim. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben beremin boy ölçüsünü tamamladım. Şu orta noktadan itibaren bitiş yerine kadar 17 santimlik bir ölçüm var. Şu örnekli kısımda kaç sıra yaptığımı paylaşayım sizinle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 sıra yaptım. Benim ipim ince olduğu için bu şekilde, sizin ipiniz daha kalınsa daha kısa, daha az sırada olabilir arkadaşlar. Ben hani o kısmın santim olarak da vereyim. Sadece örnekli kısmının santimini de vereyim size. Kaç santim olmuş? 9 santim yapmışım. Toplamda da yüksekliğimiz 17 santim. Benim için yeterli bir ölçü. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yine
Evet. Şimdi şöyle 2 3 zincir çekelim. Dibine şöyle göstereyim, bakın hemen dip noktasına bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Boşluğa geldim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. İlk trabzanıma, şurada üçlü ilk trabzana 2 tane, 1 2, yine yanındakine 2 tane, her bir trabzana ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncüyü de yine 2 tane. Boşluklara da 3 tane trabzan yapıyoruz. Böylelikle bakın kıvrılmış kıvrık bir hal alacak. Zaten hemen başladı. Evet, boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Trabzanların her birinin üzerine de ikişer tane trabzan yapıyorum. Boşluğa 3 tane, trabzanlara ikişer tane. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, sona kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şuradaki başlangıçtaki 3 tane zincirimle kaydırmayla birleştiriyorum. Evet, ilk sıramızı bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Fırfırlandı gördüğünüz gibi. Şimdi üst sırada 2 zincir çekiyorum. Her bir trabzanıma bir tane trabzan yapıyorum. Bakın hemen dibine öncelikle bir trabzan yaptım. Daha sonrasında sıradakine geliyorum. Buraya bir trabzan. Yine yanındakine bir trabzan. Yanındakine bir trabzan. Her bir trabzanıma bir tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Toplamda kaç sıra öreceğim? Bir 4 sıra kadar bir öreceğim arkadaşlar. Bakacağım, benim için yeterliyse bırakacağım. Yeterliyse devam edeceğim. Ben öreyim, sizler de o arada örün. Kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım birazdan. Arkadaşlar toplamda 4 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şöyle görüntümü de göstereyim size. Bakın bu şekilde oldu. Böyle fırfırlı çok tatlı bir beremiz oldu arkadaşlar. Evet, şimdi kenar oyasına gidelim beraber. İsterseniz bunu 3 sırada da bitirebilirsiniz. Nasıl isterseniz, geniş isterseniz 4 sıra yapın. Dar isterseniz 3 sırada bitirin. Şimdi beraberce kenar oyasını yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. İpim ince olduğu için arkadaşlar çok da model belli olmadı. Ben şöyle bir 2 zincir çekerek yapmak istiyorum. 2 zincir. Bunu şöyle dipten. Evet. 1 2 zincir çekiyorum. Yanındakine kaydırıyorum. Böyle daha güzel oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Yanındakine kaydırıyorum. Bakın böyle daha güzel oldu. Model daha kendini belli etti. İpim ince olduğu için bir zincir uygun düşmedi. Evet, 2 zincir çekiyorum. Yanındakine kaydırıyorum. 2 zincir, yanındaki ilmeğe batıyorum ve içinden çıkarıyorum. 2 zincir, yanındaki ilmeğe batıyorum
içinden çıkarıyorum. 2 zincir, yanındaki ilmeğe batıyorum, içinden çıkarıyorum. Bakın. Şimdi model kendini gösterdi. Hemen şöyle 2 zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum ve içinden çıkarıyorum. 2 zincir, yanındakine içinden çıkarıyorum. 2 zincir ve yanındakine içinden çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Gerçekten çok güzel oldu kenar oyası. Hemen ilk başladığımızın, şöyle göstereyim bakın, bu kısmıyla birleştiriyorum. Kaydırmayla birleştirdim. Şöyle bir tane zincir çektim. İpimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bunu iç kısımda yürüteceğiz. Şöyle. İğne ile yürütürseniz daha sağlıklı olur. Ben şöyle idarelik yürüteyim. Şu ilmeklerimizin arka kısımlarından alarak bunu yürüteceğiz arkadaşlar. Daha da ileriye götürürüz. Şimdilik bu şekilde dursun. Şöyle beremizi son halinde şöyle göstereyim. Bakın. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Şimdi şu kenarına, şu kısmına bir zincir ve çiçek detayı yapacağım. O kısmı da yine sizlerle paylaşacağım şimdi. Öncelikle bir tane sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halka yapamayan arkadaşlarımız 3-4 tane zincirle de bu işlemi yapabilirler. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bu halkanın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimde 2 tane oldu. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 3. Bir trabzan daha yapıyorum. 4. 4 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine batıyorum ve kaydırmayla sabitliyorum. Evet. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Yine bir trabzan halkanın içerisine. Yine bir trabzan daha. 3 trabzanım oldu. Zincirim dahil. 4. trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine halkanın içerisine kaydırmayla bunu sabitliyorum. Evet, şöyle halkayı birazcık kapatalım çekerek. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine halkanın içerisine 1, 2 zincirimle 3 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 4, 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve halkanın içerisine kaydırmayla sabitledim. Bir tane de zincirimi çektim. Evet, papatyamızı hazırladık arkadaşlar. Bu şekilde 3 yapraklı bir yonca gibi hazırlamış olduk. Şimdi zincirimizi çekiyoruz. Kaç tane zincir çekeceğim saymayacağım. Şöyle berenizin etrafını ölçeceksiniz. Bu kısmı şöyle arkaya doğru ölçeceksiniz. Berenizi kapladığında ve birazcık da büyük geldiğinde tamamdır. Çünkü fiyonk yapacağız en sonunda. Biz şimdi şöyle çekelim. Çok dar zincirler çekmeyin. Çok gevşek de çekip boşluklu oluşmasın arkadaşlar. Bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Belimizin baş çevresince, yani şu kısım kaplayana kadar, sarana kadar zincirimizi çekeceğiz. Evet, ben zincirimi tamamladım. Biraz da daha fazla çektim. Çünkü en sonunda sökeceğim ve başta yapmış olduğumuz bu papatya kısmını yapacağız arkadaşlar. Yani baş çevresinde ölçtüm ve birazcık daha fazla zincir çektim. Sonrasında sökmek için. Şimdi burada bakın bu şekilde duracak. Şöyle birazcık uzunca ipimizi kesiyoruz.
ipimizi keseceğimiz için daha fazla zincir çektim papatya yapımı için. Şimdi bunu nasıl buradan takacağız? Çok kolay arkadaşlar. Şimdi şöyle ön kısmı, yani fiyonku yapacağınız kısım berinin yan tarafı mı, ön tarafı mı, ne tarafa istiyorsanız, ben şöyle şu yan tarafında istiyorum. Şöyle şuradan, bakın şuradan en son yapmış olduğumuz bu örnekli kısımdan, yani şu kısmı yapmadan, trabzanlı kısmı yapmadan bir önceki sıradan takmaya başlayacağız. Şöyle şimdi alıyorum, şuradan başlıyorum, alttan bir iğne yardımıyla, tığ yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi çekiyorum bunu. Bu kısım birazcık şöyle uzun kalacak şekilde bırakıyorum. Çünkü fiyonk yapacağız. Şimdi ben ama üstten herhalde yapmışım. Evet. Şu alttan takacağız. En sonki kısımdan arkadaşlar. En son yapmış olduğumuz örnekli yerden takacağım. Evet. Şöyle bir iki tane göstereyim. Şimdi alttan geldik. Bunu üstten geçeceğiz. Bakın bir tane üstten, boşluktan geriye, yandaki trabzandan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu üstünden atlıyorum. Yani bu şekilde yanındaki boşluktan itiyorum. Diğer taraftan çıkarıyorum bu şekilde. Evet, bunun üstünden bu boşluktan gidiyorum. Buradaki üçlü öbeğe atlıyorum ve buradaki boşluğa geliyorum. Bir tane atlıyorum. Öbeğin üstünden geçiyorum. Burada da hemen boşluktan öbeğin alt kısmından bu şekilde geçiyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim bu şekilde. Evet, şimdi bakın buradan bayağı uzunca yapmış olduk. Şimdi şuraya kadar sökeceğim onu. Evet. Böylelikle ip düğüm yapmaktan kurtulacağız arkadaşlar. Çünkü düğüm olunca da burada çirkin bir görüntü olmuş olacak. Evet. Şimdi şöyle çiçeğimizi tekrar yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Şurada dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Bunu bir zincir olarak sayıyoruz. 1, 2 tane trabzan oldu burada. Üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan. 1, 2, 3 zincir, dip kısmına kaydırma yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2, zincirimi de sayalım. 3, bir tane daha yapıyorum. 4, 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Hemen şöyle dip noktasına kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Zincirimi de sayarak 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve boşluğa yine kaydırma yapıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Tamamlanmış oldu. Şimdi burada açıklık var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu ipi yürütürken bu açıklığı kapatacağız. Şimdi şöyle şu arkalarda yürütelim. Çekiştirerek şu ilmeklerin arkalarına. İsterseniz bu papatyaların orta noktalarına böyle yarım inceler yapıştırabilirsiniz. O da güzel gözükecektir arkadaşlar. Evet, ipimi gizledim. Orta noktayı da kapatmış olduk böylece. Şimdi buradaki ipimizi de keselim. Dediğim gibi şu ortalarına, şu tam orta noktalarına ince, yarım inceler yapıştırabilirsiniz.
Şimdi fiyonkumuzu da yapalım. Evet. Bakın bu şekilde fiyonkumuzu da yaptık. Bunu daha uzun isterseniz, daha uzunca bırakmak isterseniz bu bağcık kısımlarını, ön kısımlarını daha uzun yapın arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Şöyle. Evet. Bakın bu şekilde. Birazcık daha çekelim. Evet. Gayet güzel oldu. Şöyle yakından da gösterelim. Evet, isterseniz bir süsleme de koyabilirsiniz. Daha önce büstiyer yapmıştık. Hatırlarsanız arkadaşlar, onun tam orta noktasına fiyonk koymuştuk. Şöyle göstereyim büstiyerimi de. Şöyle orta noktasına fiyonk yapmıştık. Bu şekilde. Buna takım yapacaksanız, isterseniz yine bu fiyonktan yapıp şu kısmına da şöyle takabilirsiniz. Böyle de güzel oldu bence. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, nasıl arzu ederseniz böyle sade de bu şekilde de olur. Bu fiyonkun yapımını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bulup yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hani buna fiyonk yapmak istiyorum derseniz. Evet, böylelikle bir videomuzu daha sonlandırmış olduk. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve basit bir model ve şık bir model. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesi için bu çok önemli. Arkadaşlar, mutlaka yorumlarınızda destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.